Değerli arkadaşlar, bugünkü videomuzda İslam hukukunun temel delillerinden olan e, veya temel yöntemlerden biri kabul edilen istihsan deliline temas etmeye çalışacağız. İstihsan delili özellikle Ebu Hanife ile özdeş hale gelmiş. Şafii'nin ise bu delile sert şekilde karşı çıktığına dair bilgilerin mevcut olduğunu biliyoruz. Fakat burada hem Şafii'nin karşı çıktığı delilin ne olduğu, hem Ebu Hanife'nin öne sürdüğü istihsandan ne kastedildiği, tarih boyunca istihsanla ilgili yapılan bazen teorik tartışmalar, bazen spekülatif bazı açıklamalar dolayısıyla öne sürülen açıklamaları tahlil etmeye çalışacağız. İstihsan sözlük anlamı itibariyle bir şeyi güzel görmedir. Yani teknik olarak bir şeyi güzel gördüğünüz için, iyi gördüğünüz için o doğrultuda hüküm vermektir diyebiliriz. İstihsan gibi deliller aslında naslarda açıkça yer almayan bazı hususlarla ilgili işte kıyas, istihsan ve benzeri delillerle hüküm vermeyi ifade ederken zamanla istihsan delili farklı pek çok bağlamda kullanılmış bir yöntem ve bir delildir. Zaten ileride istihsanla ilgili yapılan kısımlara, istihsana yönelik açıklamalara baktığımız zaman bunu daha net şekilde görmüş olacağız. İstihsan genel olarak zorluğu bırakıp kolaylığı tercih etme veya genel standart, genel tutarlılıktan sapıp yeni bir, farklı bir hüküm vermeyi ifade eder. Yani teknik olarak istihsanı tanımlayacak olursak, istihsan tutarlılıktan yani genel standartlıktan sapmaktır. Yani kıyasın bir anlamda tam zıttı istikametinde hüküm vermektir. Kıyası genel olarak şöyle tanımlıyoruz. Kıyas, illet birlikteliğinden yani temel gerekçeyi taşıyan bütün unsurlara, bütün fer'i meselelere aynı hüküm vermektir. Yani siz Ahmet derse katılmalıdır çünkü öğrencidir dediğiniz zaman öğrenci olan Mehmet'in de, Ayşe'nin de, Fatma'nın da tamamının derse katılmasını dolaylı olarak ifade etmiş olursunuz. Yani Allah sarhoş edici olan bu hamur, şarap haramdır dediği zaman siz aklı gideren, akla zarar veren bir anlamda uyuşturan her türlü içeceğin veya maddenin haram olduğu sonucuna ulaşırsınız. Hukuk dediğiniz şey zaten o genel tutarlılığı, o standardı yakalamaktır. Bunu da teknik olarak hukukta kıyas ifade eder. Yani kıyas dediğiniz şey o genel tutarlılığı, o standardı yakalamanızdır. Eğer o standardı yakalamazsanız ortaya koyacağınız gerekçenin de pek makul olmadığı ortaya çıkar. İstihsan delili ise kıyasa göre amel etmemiz durumunda bir zorluk, bir sıkıntı veya bir hakkaniyeti, adaleti ıskalama söz konusu olacaksa bu gibi durumlarda istihsan deliline göre amel edilir veya istihsan deliline başvurulur. Örneğin Hanifi mezhebinde menfaat mal değildir. Mal olmadığı için de normalde tazmin edilmez. Yani bir insan başka birinin malını gasp eder, kullanırsa diyelim, mahkeme o malı asıl sahibine iade eder ama o kullandığı bir ay veya bir yıl boyunca o malı kullanmışsa, o menfaatten yararlanmışsa, bu menfaati de tazmin etmesi gerekir mi? Hanifi mezhebinin genel bakışına göre menfaat mal olmadığı için menfaat tazmin ettirilmez. Bu genel bir prensiptir. Yani genel kuraldır diyebiliriz. Standart budur. Furu fıkhın pek çok meselesinde biz bunu görebiliriz. Fakat iş yetimin malına geldiği zaman veya vakıf malına geldiği zaman bu her iki malın ciddi anlamda suistimali söz konusu olduğu için hukuk burada diyor ki istisna ederek buralarda istihsana göre amel ederek bu gibi durumlarda menfaatin tazmininin gerekli olduğunu söyler. Yani normal şartlarda birinin malını gasp ederek veya farklı şekilde gayrimeşru şekilde kullandığınız zaman tazmini gerekmezken yetim malını veya vakıf malını uzun süre kullandığını düşünün bir insanın bir ay veya bir yıl veya 5 yıl. Hukuk hakim burada şuna karar verir. Evet normalde menfaat mal değildir, tazmini gerekmez. Fakat burada malı
vakfa veya yetime iade ettirdiği gibi burada o kullanılan zaman diliminde, menfaatinde ne yapar? Tazmin ettirir. Yani o kadar zaman kullanmışsanız o kadar zamanın parasını da ödemeniz gerekir diye ifade eder. Yani istihsan denince bir, genel tutarlılıktan sapma, standarttan sapma. Fakat bunu yaparken bir gerekçeye dayanarak yaparsınız. Ya bir sıkıntıyı giderme, ya bir adalet ve hakkaniyeti ortaya koyma ve benzeri bazı nedenlerden dolayı. Bunun temel nedeni de şudur: kıyas her zaman hakkaniyeti, adaleti ortaya koymaz. Kıyas hakkaniyeti ve adaleti ortaya koymadığı zaman Ebu Hanife istihsan deliline göre amel etmiştir ve istihsan deliline sıkça başvurmuştur. Hanefi mezhebi içinde kıyasçı olan Züfer'dir. Ama istihsan delilini en sık kullanan kişi Ebu Hanife'dir. Onun için Hidaye ve benzeri fıkıh metinlerine baktığınız zaman kıyas neredeyse İmam Şafii ve Züfer'in o doğrultuda, ama Ebu Hanife ve diğer öğrencilerinde ise istihsanın çok daha baskın olarak kullanıldığını görüyoruz. Şafii'nin istihsana yönelik yaptığı eleştirileri nasıl değerlendirmeliyiz? Bazı araştırmacılar Şafii'nin istihsanı anlamadığını, istihsanı anlamadığı için de istihsana yönelik ağır eleştiriler yönelttiğini ifade ederler. Zira Şafii men istahsene fakat şer'a ifadesini kullanır. Yani her kim istihsana başvurur ve bir sonuca ulaşırsa kendi nefsince bir anlamda şeriat koşmuş, hüküm koymuş olur diye ağır bir ifade kullanır. Fakat Şafii'nin istihsana yönelik açıklamalarına genel baktığımız zaman büyük oranda delilsiz istihsandan bahseder. Yani herhangi bir delile dayanmadan bir insanın ya ben şunu doğru buldum, şunu güzel gördüm şeklindeki ifadeleri ağır şekilde eleştirir. Dolayısıyla bazı araştırmacıların ısrarla Şafii istihsanı anlamadığı için istihsanı eleştirdi şeklindeki ifadelere ihtiyatla yaklaşmamız gerekir. Aksine Şafii Hanefi paradigmasını çok iyi bilmekte, en azından kaynaklarına, eserlerindeki kaynaklara baktığımız zaman Hanefi metinlerini çok iyi bildiği görülüyor. Kendisi de bir ifadesinde ben bir deve yükü kadar Ebu Hanife'nin fıkıh müktesebatına dair kitap istinsah ettim der. Zira Ebu Yusuf'un Er-Radal-Şerl-Evzai kitabının dahi Şafi kanalıyla bize ulaştığını, yine Şafi'nin eleştirilerinde El-Hücce ala Ehlil Medine'den pasajlar aktardığını görüyoruz. Bunu tespit edebiliyoruz günümüzde de. Dolayısıyla Şafi'nin Hanefi paradigmasını çok iyi bildiğini, istihsanı da çok iyi gördüğünü, fakat o gün istihsanla ilgili bir problemin olduğunu görüyoruz. Bunun temel nedeni de muhtemelen istihsanın henüz teknik anlamda yani efradını, cami agyarını mani şekilde bir yönteme dönüşmemiş olmasını söyleyebiliriz. Yani istihsanın hem sonraki usul eserlerinde kullanıldığı gibi teknik anlamda kullanılmasıyla beraber daha insanların hevalarını dikkate alarak belli bir delile dayanmadan ben bunu güzel gördüm, hoş gördüm şeklinde bir sonuca ulaşmak üzere kullandıkları bir yöntem olması da gayet tabii bir durumdur. Şafii'nin istihsana yönelik eleştirilerine baktığımız zaman büyük oranda bu hevaya, bir delile dayanmadan ortaya konulan hükümlere dair olduğunu görüyoruz. Nitekim yine istihsan ve kıyasla ilgili, özellikle kıyasla ilgili mesela çalışma yapan bazı araştırmacılar Şafii'nin istihsana ciddi anlamda başvurduğunu tespit ederler. Ki zaman zaman kıyas kavramını istihsanı da kuşatacak şekilde kullandığını ifade ederler. Bunların tamamının doğru ve müsellem olduğunu ifade edebiliriz. Fakat burada üzerinde durmamız gereken husus şu: istihsan delili tarih boyunca teknik anlamda, bir anlamda efradını, cami agyarını mani şekilde teknik anlamda gelişen bir delil, bir yöntem olduğunu ifade etmemiz gerekir. Yani Şafii döneminde veya 2. asırda, 3. asırda daha geliş güzel kullanılan bir yöntem iken zamanla belli kısımlara da ayrılarak temel bir delile istinad ederek ortaya konulan bir delil olduğunu ifade edebiliriz. Hanefiler, sonraki Hanefilere baktığımız zaman istihsanı genel olarak nas sebebiyle istihsan, yani Kur'an ve sünnet sebebiyle, icma sebebiyle istihsan, sonra kıyas yani hafi kıyas sebebiyle istihsan,
zaruret sebebiyle istihsan, örf sebebiyle istihsan şeklinde istihsanı farklı kısımlara ayırmışlardır. Şimdi bu kısımları göz önünde bulundururken Şafii'nin ve o dönemin dünyasını, fıkıh ve hukuk mantalitesini anlamamız çok daha kolaylaşacaktır. Öncelikle Hanefilerin nas sebebiyle istihsan, yani Kur'an ve sünnette yer alan bir hüküm sebebiyle kıyastan sapma, genel tutarlılıktan sapma, standarttan sapma şeklinde ifade ettikleri yöntem bütün mezhepler tarafından kabul edilen bir yöntemdir. Yani bir insan yiyip içtiği zaman normal şartlarda orucu bozulması lazım. Fakat unutarak bunu yaptığı zaman bu genel tutarlılıktan, genel standarttan, yani sapma anlamında olduğu için bunu istihsan yöntemi olarak ifade ederler. Tabi burada şu soruyu da sormak lazım. O zaman istihsan mustakil bir delil olabilir mi? Belki ileride buna cevap vermeye çalışacağım. Fakat en azından şimdilik nas sebebiyle istihsan dediğiniz zaman bunun mustakil bir delil olma olasılığı yoktur. İkinci aşamada icma sebebiyle istihsan. Yani diyelim ki bir konuda normal şartlarda standart var iken kıyasa göre farklı olması gerekirken icmadan hareketle siz oraya farklı bir hüküm verdiğiniz zaman bu da icma delili olarak önümüze çıkar. İcma delili de bütün mezhepler tarafından kabul edildiği için burada da, yani bu kısma giren istihsana da mustakil bir yöntem demek zordur. Özellikle İmam Muhammed'in asıl kitabında istihsana yönelik verdiği örneklere baktığımız zaman mustakil bir delil, bir yöntem olarak değil de hukuk enstrümanı, bir hukuk kuralı gibi veya bir değerlendirme gibi ele almamız çok daha mantıklı ve tutarlı olacaktır. Üçüncü aşamada zaruret sebebiyle istihsan. Yani mesela diyelim ki domuz eti haramdır ama zaruret sebebiyle yiyebilirsiniz. Şimdi bu tip istisnalara da biz istihsan diyoruz. Yani istihsan dediğimiz zaman genel tutarlılıktan, standarttan sapmak. Yani bir anlamda istisnai olarak verilen hükümler demektir. Şimdi domuz etini zor durumda kalan bir insanın Allah da Kur'an'da ifade ettiği gibi فَمَنِ اِتُّرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ. Dolayısıyla bu tip durumlarda domuz etinin veya çok susayan bir insanın şarabı içmesi, bunların tamamının helal olduğunu ifade edebiliyoruz. Veya ilaç olarak kullanılan bir sürü uyuşturucu madde içeren ilaçlar var diyelim. Bunları da kullanabiliyoruz. Yani zaruret sebebiyle genel tutarlılıktan sapma anlamındaki istihsanın da mustakil bir delil olma olasılığı yoktur. Sadece bir hukuki açıklama olarak ele alınması gereken, değerlendirilmesi gereken bir kavram olarak önümüze çıkar. Dördüncü olarak hafif kıyastan dolayı genel tutarlılıktan sapma. Yani ortada iki kıyas var. Bir zahir dediğimiz açık olan ilk akla gelen kıyas yöntem. Bir de biraz derinlemesine düşündüğümüz zaman farklı açılardan gizli bir kıyas da ortaya çıkar. Gizli kıyası siz zahir olan kıyasa tercih ettiğiniz zaman aynı şekilde burada kıyas yönteminden bahsediyoruz. Yine mustakil bir delilden bahsetmemiz zordur. Yani iki ayrı kıyas var. Siz hafi olan kıyası zahir olan, celi olan kıyasa tercih ediyorsunuz. Celi kıyasa tercih ettiğiniz için burada iki ayrı kıyas var. İki ayrı kıyastan birinin tercihi söz konusu. Beşinci olarak örf sebebiyle istihsan. Yani genel bir tutarlılık, bir standart var diyelim. Örf sebebiyle bu standarttan sapabilir misiniz? Tali yola başvurabilir misiniz? Hanefiler bu yöntemi de kabul ederler. Örf sebebiyle yapılan bu istihsan mezhepler arasında tartışma konusu olabilir. Çünkü diğer Hanefi mezhebinin dışındaki diğer mezheplerde özellikle örf sebebiyle genel bir tutarlılıktan sapma tartışmaya açıktır. Özellikle Şafii usulcülerin, sonraki Şafii usulcülerin istihsana yönelik açıklamalara dair şöyle ifadeler kullandığını görüyoruz. Hanefilerin usulü fıkıhta ele aldığı istihsana bizim karşı çıkmamız söz konusu değil. Çünkü burada mevzu bahis edilen istihsan ya nas sebebiyle, ya icma sebebiyle, ya hafi kıyas sebebiyle, ya zaruret sebebiyle yapılan istihsanlardır. Bunların tamamını biz de kabul ediyoruz.
Fakat örf sebebiyle istihsan olur mu? Buna dair bazı Şafii usulcülerin eleştirileri ve tenkitleri söz konusudur. Dolayısıyla Hicri 2. asırda yapılan istihsanı ve Şafii'nin eleştirilerini ele aldığımız zaman büyük oranda şöyle değerlendirme yapmamız gerekir. Şafii'nin istihsana yönelik eleştirileri henüz sınırları belli olmayan ve bir delile dayanmayan istihsana yönelik yaptığı eleştirilerdir büyük oranda. Fakat sonra Hanefi usulcülerin geliştirdiği istihsan yöntemine ve kısımlarına baktığımız zaman o kısımların neredeyse tamamı bütün mezhepler tarafından kabul edilir. Muhtemelen tartışma konusu olacak tek bir kısım var, o da örf sebebiyle istihsan. Bunu da Hanefilerin ne kadar kullandığı tartışmaya açık bir husus. Yani örf sebebiyle istihsanı istisna edersek, kenarda bırakırsak, Hanefilerin istihsan bağlamında ortaya koyduğu kısımlar ve ortaya koyduğu açıklamalar büyük oranda diğer mezhepler tarafından da kabul edilir. Bunun için Şafii'nin istihsana yönelik eleştirilerini bir kenara dizdiğimiz zaman sonra Şafii'nin istihsana göre amel ettiği pek çok açıklama da söz konusu. Burada bir kafa karışıklığı söz konusu. Bunun temel nedeni Şafii'nin istihsana yönelik eleştirilerini hangi bağlamda değerlendirmemiz gerekir? Yine Hicri 2. asırda teknik olarak istihsanın sınırlarının belli olup olmadığını tespit etmemiz gerekir. Bundan sonra alimlerin birbirine yönelik yaptığı açıklamalar, eleştiriler, tenkitler çok daha sağlam bir zemine oturacaktır. Sonuç olarak istihsan bir sıkıntıdan, bir zorluktan kaçıp kolaylığı tercih etme anlamında fıkıh usulünde kullanılan bir yöntemin adıdır diyebiliriz. Fakat istihsana yönelik yapılan açıklamalar ve kısımlara baktığımız zaman bu kısımların neredeyse tamamı, yani hem nas sebebiyle hem icma sebebiyle hem zaruret hem kıyas sebebiyle olan istihsanların tamamı diğer mezhepler tarafından da büyük oranda kabul edilir açıklamalar veya hukuki değerlendirmelerdir diyebiliriz. Fakat örf sebebiyle yapılan istihsanın özellikle Şafii usulcüler tarafından bazı eleştirilere maruz kaldığını söyleyebiliriz. Şafii'nin istihsana yönelik açıklamalarını da büyük oranda henüz istihsanın sınırlarının belli olmaması, belli bir delile dayanmadan kullanılan istihsan yöntemine dair açıklamalar olarak değerlendirmek gerekir. Zamanla Hanefi usulünde yer alan istihsana yönelik açıklamalar ve değerlendirmeler, istihsana yönelik yapılan eleştirilerin, tenkitlerin sonucunda gelişmiş bir şeydir. Ve orada mevzu bahis edilen istihsan diğer mezhepler tarafından da aşağı yukarı kabul edilen açıklamalardır. Tabii son olarak istihsan mustakil bir yöntem midir? Aslında istihsanın kısımlarına baktığım zaman büyük oranda istihsanın mustakil bir yöntem olduğunu söyleyemeyiz. Ancak istihsanı nas sebebiyle, icma sebebiyle, zaruret sebebiyle veya gizli kıyas sebebiyle olan kısımları bir kenara bırakarak örf sebebiyle veya bir sıkıntıdan, bir problemden kaçınma üzere kolaylığı seçme, kolaylığı tercih etme bağlamında, yani bir anlamda toplumsal maslahatı göz önünde bulundurarak, toplumun kolayına olanı tercih ederek nas'tan, standarttan, genel tutarlılıktan sapma olarak değerlendirirsek mustakil bir yöntem olur. O zaman da istihsanın maslahat-ı mürseleye çok yakın bir yöntem. Yani maslahat-ı mürsele tabii ki kendi içine farklı bazı değerlendirmeler barındırır ama istihsanın bu anlamda maslahata yakın bir yöntem olduğunu ifade edebiliriz. Bu bağlamda istihsan müstakil bir yöntem olabilir ama genel olarak Hanefi usulü eserlerinde yer alan istihsanın kısımlarına baktığımız zaman istihsanın sadece hukuki bir değerlendirme, genel tutarlılıktan istisna, sapma anlamında bir kavram olduğunu ifade etmemiz gerekir.